Covid-19 birçok ülkede yayıldıktan sonra ülkemizde de görüldü. Virüs yayılmaya hala devam ediyor. Tabii virüs gibi bazı yanlış bilgiler de yayılıyor. Öncelikle güvenli kaynaklardan gelen bilgilere itibar edelim. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu bilimsel kurul bu konuda sürekli güncelleme yaptığı bir kılavuzu yayınlamaya devam ediyor. Ve o kılavuz eşliğinde sağlık hizmeti sunanlar da sizlere bilgilerini aktarıyorlar. Bunun dışına çıkmamaya riayet etmemiz gerekiyor. Kalabalık alanlar insanları Covid-19 için daha yüksek risk altına sokabileceğini de biliyoruz. Çünkü Covid-19 yayılmaya devam ediyor. Kalabalık alan tabirine baktığımızda toplu taşıma araçları bir örnek. Alışveriş merkezi, marketler. Covid-19'u önlemek için bilinmesi gereken 3 temel konuyu paylaşmak istiyorum. Birincisi, riskinizi bilmeniz lazım. Her yaş grubunda bu virüs görülebilir. Yani çocuklarda görülmüyor. Çocuklarda evet 10 yaşın altında ölüm olmaması, dünyada hiçbir vakanın bu şekilde gerçekleşmemiş olması bize umut kaynağımız en azından. Ancak her yaş grubunda bu virüsün görülebildiğini tekraren hatırlatmakta fayda var. Fakat 60 yaşın üzerindeki kişilerin Covid-19'dan ciddi komplikasyonları sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle astım, diyabet, kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, akciğer yetmezliği veya tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığı olan kişilerde ciddi bir enfeksiyon, komplikasyon gelişme riski var. Nasıl bir risk oluyor? Biliyorsunuz ki bu virüs aslında damlacık yoluyla, hava yoluyla giriyor ve genzimizde ilk başta kolonize olduktan sonra akciğerlerimize doğru iniyor. Komplikasyon gelişmesinde akciğerlerde zatürreye sebebiyet veriyor ve akciğerlerin dolması zatürre sonucu hava ve kan arasındaki oksijen geçişinde bozukluklar meydana gelebilir. Çin'de yayınlanan görüntüler vardı. Hatırlarsanız insanlar sokaklarda bayılıyordu, bayılarak ölüyorlardı. Bu hipoksik nöbetler aslında. Bunu da unutmayalım diyoruz. Dolayısıyla 60 yaşın üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı olan kişilerin belirli komplikasyon riskleri var. Bunu tekrardan hatırlatıyorum. Peki ikincisi ne? İkincisi ise koşullarınızı ve çevrenizi gözlemlemeniz gerekiyor. Virüs en çok hangi bölgelerde yayıldığını takip edin. Bu haberler aracılığıyla sizlere ulaştırılacak ve bilgilendirmeler doğrultusunda da bu alanlardan uzak durmaya gayret edelim. Riski tanımlanmamış veya virüsün adı konulmamış kalabalık alanlar da bunun başında geliyor. Bir kişinin hasta olması ve hastalığı açığa çıkartması arasında geçen bir pencere dönemi olduğundan dolayı aslında hangi kişilerin hasta olduğunu girdiğimiz ortamda bilemeyebiliyoruz. Sadece bir kırgınlık şikayetiyle bir hasta karşınıza çıkmış olsa bile Covid-19'la enfekte olmuş olabilir. Dolayısıyla her girdiğiniz ortamda hijyen kurallarına mutlaka riayet edelim. Dokunduğunuz yerler, el teması kurduğunuz kişiler hepsi birer risk kaynağı olabilir. Üçüncüsü ise ve en önemli maddede alınacak önlemlerin olması. Kendinizi ve çevrenizi nasıl güvende tutabileceğinizi artık biliyoruz. Uygulaması kolay, pek çok önlem var. 20 saniye boyunca ellerinizi yıkamak çok önemli. Şimdi sabun mesela diyorlar. Evet, sabun zarflı mikropların, zarflı virüslerin yıkanmasında ve zarf yapısının bozularak ölmesinde, aktivitesinin kaybolmasında en önemli ajanlardan bir tanesi. Dolayısıyla sabunla yıkamayı tavsiye ediyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü aslında yapılan araştırmalar sonucunda diyor ki el yıkamanın süresi çok daha önemli. Sabun neyi sağlıyor? Sabunu elinizden ayrıştırabilmek için, adeta yıkayabilmek için ne yapıyorsunuz? Vücudunuzdan uzaklaştırmak için daha çok suyun altında tutuyorsunuz. Dolayısıyla bu 20 saniye erişebilmek sabunla çok daha kolay. Dolayısıyla sabun kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem kendi etkisinden dolayı hem de el yıkama sürenizi uzatmasından dolayı. Diyelim bir yere gittiniz ve gittiğiniz ortamdaki lavaboda sabun yok. O zaman ne yapacaksınız? Ellerinizi biraz daha uzun yıkayabilirsiniz. Mesela 30 saniyeye çıkartabilirsiniz. Ama onun dışında eğer bunlar yoksa dezenfektan ürünleri en az %60 alkol içeriği olmak kaydıyla kullanın. Sakın mendil kullanmayın diyoruz. Çünkü kullandığınız antiseptik mendiller dahi olsalar bunlar çok yoğun dezenfektan içermediğinden dolayı virüslerin sadece yerini, şeklini ve bulunduğu bölgeyi değiştirebileceklerdir. Dolayısıyla
aslında çok da fazla koruyucu demek doğru değil. El yıkamak veya el hijyenini sağlamak dışında neler yapabiliriz? Özellikle hapşırırken mendille örtmek veya etrafa yayılmasını önlemek için dirsek çukurunuza hapşırmanızı tavsiye ediyoruz. Gün içerisinde elleri yüz bölgesine yaklaştırmamak, bol su içmek, tokalaşmamak, temiz havaya çıkmak, evlerimizi ve çalıştığımız mekanları havalandırmak ve tabii ki temiz tutmak. Temel halk sağlığı önlemlerini uygulamak en etkin yolların başında geliyor. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi ellerimiz cebimizde olsun veya herhangi bir yere dokunduğumuzu farz edelim. İster istemez gayri ihtiyari yüzümüze doğru elimizi getirdiğimizde ve dokunduğumuzda otomatikman elimizdeki virüsleri buraya inoküle etmiş oluyoruz. Yani yerleştirmiş oluyoruz. Ve bunu önlemek adına diyoruz ki yıkamadan yüzünüze dokunmayın. Sadece el yıkamak doğru mu? Hayır, doğru değil. Bence dış ortamdan geldikten sonra duş da alabilirsiniz ama yüzünüzde bol suyla yıkamak, belki burun içini ağız içinde yıkamanız size fayda sağlayacaktır. Kanalımızda Doktor Üz'ün koronavirüsten korunma planı videosunu izleyebilir ve tüm önlemlerin yer aldığı koruma planı grafiğimizi inceleyebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı SABİM koronavirüs danışma hattı kuruldu. Alo 184 sağlıklı ve doğru yönlendirmeyi yapmak için bir algoritma geliştirdiler. Herhangi bir endişeniz olduğunda bu hatta arayarak ne yapmanız gerektiğini ilk elden öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki bir de 14 gün kuralına uyalım. Sağlık Bakanlığı uyarıyor. Yurt dışından dönenler için dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyor. Kendinizi takip ettiğiniz bu dönemde adeta vücudunuzu çok iyi dinlediğinizin farkındayım. Bu kadar fazla haber varken kendimde ne gibi semptomları bulmam gerekiyor diye soruyorsanız, evet, koronavirüsle ilişkili olan semptomları bilmek de önemli. Koronavirüs yani Covid-19'dan bahsediyoruz. Ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı yaşıyorsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Unutmayın, bu virüse özel öksürük daha az balgam oluyor. Yani dolayısıyla daha çok kuru öksürük var. Yüksek bir ateş tarifliyoruz. Ama bunların hiçbir tanesi olmadan sadece bir kırgınlıkla da başladığı tarif eden vakalar var. Dolayısıyla eğer bir öykünüz veya bir temas öykünüz varsa, böyle bir şüpheli hastaya dokunduğunuzu veya yakın temasınız olduğunu düşünüyorsanız veya böyle bir ülkeden geldiğinizi düşünüyorsanız ve kırgınlıkla ve halsizlikle başlayan bir dönem içerisindeyseniz, o zaman yine bir sağlık kuruluşuna şüpheli hasta olarak başvurmanızı tavsiye ediyorum efendim. Sağlıkla kalın diyorum. Hiç kimse koronavirüse yakalanmasın diye umut ediyoruz. Ancak tedbirlerimizi alırsak hiçbir şeyden korkmamamız gerektiğini tekrar ve tekrar Sağlık Bakanımızın yaptığı gibi dile getirmek istiyorum. Yorumlarınızı lütfen videonun altına paylaşın ve bilgi güncellemelerimizi takip edebilmek adına kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek üzere.